Bugünkü içeriğimizde Balkanlardan çok az kuzeye Moldova'ya gideceğiz. Zira daha önceki bir içeriğimizde de bahsettiğimiz Gagavuz Türkleri ve Gagavuzya geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinden sonra başlayan siyasi krizde gündemde. İki dönem Moldova içindeki Gagavuzya özerklerinin başkanlığını yapan Irina Vlah, yasalar gereği 3. kez aday olamadığı için kendisinin de desteklediği Yevgenia Gutsul, Gagavuzya'nın yeni başkanı seçildi. Vlah ise 2024 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğinin sinyallerini verdi. Kişinev yönetimi Vlah'ın adaylığına pek sıcak bakmayınca yeni seçilen Gagavuzya Başkanı Gutsul'a da sırt çevirdi ve yasal olarak temsil edilmesi gereken kabine toplantılarına kabul etmedi. Gutsul da bu kez zaten yakın ilişki içinde oldukları Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirip devlet başkanı Putin ile görüştü. Moldova'daki Avrupa Birliği yanlısı iktidar, Gagavuzyalı liderin bu hamlesinden pek memnun kalmayınca yeni krizde patlak verdi. Bugünkü içeriğimizi sizlere son gelişmelerin yanı sıra Gagavuz Türkleri kimdir, Gagavuzya nerededir ve son Kişinev Gagavuzya krizi ne anlama geliyor gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Asıl gündem maddemize geçmeden önce Gagavuz Türklerinin kim olduğuna kısaca bir bakalım. Gagavuzların 11. yüzyılda Orta Asya'dan Balkanlara Karadeniz'in kuzeyinden geçerek geldikleri ve sonrasında bu bölgede yaşadıkları baskılar ve asimilasyon politikaları nedeniyle Ukrayna ve Moldova'ya göç ettikleri ifade ediliyor. Yaşadıkları tüm bu zorluklara rağmen hem dillerini hem de kültürlerini koruyabilen Gagavuzların en yaygın görüşe göre Orta Asya kökenli Oğuzların bir kolu olduğu düşünülüyor. Bugün çoğunluğu Moldova ve Ukrayna olmak üzere farklı ülkelerde 300 bin civarında Gagavuz yaşadığı tahmin ediliyor. Göç ettikleri bölgedeki yaygın dini inancın etkisi altında kalan Gagavuzlar tam geçiş tarihleri bilinmemekle beraber Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensuplar. Gagavuzlar Türkiye ve Azerbaycan Türkçesine çok yakın olan Gagavuz Türkçesi kullanıyor. Gagavuz Türklerinin tarihi çeşitli sebeplerle Orta Asya'dan Balkanlara göç eden Peçenek, Kuman Kıpçak ve Oğuz Türkleri ile başlıyor. Gagavuz Türkleri Karadeniz'in kuzeyinden göç ederek Balkanlara gelen Türk kavimlerinin sadece bir tanesinin devamı değil. Aksine çoğunluğu Oğuzlar olmak üzere bu kavimlerin tamamı ve 13. yüzyılda Anadolu'dan Balkanlara göç eden Selçuklu Türkleri ile beraber üst üste bir katman olarak oluşuyor. Dobruca bölgesine yerleşen bu Türkmenler ve Selçuklu Sultanı Keykavus'un adamlarından bir kısmının Hristiyanlığı kabul ettiği belirtiliyor. Zira Bizans iradesi altında bu topraklarda yaşayanların da çeşitli baskılar karşısında Hristiyanlığı kabul etmek zorunda kaldıkları düşünülebilir. Öte yandan İzzettin Keykavus'un oğullarından Mesud'un da Anadolu'ya döndüğü ve durumu sağlamlaştırdıktan sonra Bizans İmparatorundan Dobruca'da kalan kardeşlerinin durumunu sorduğu biliniyor. Böylece Selçukluların bir kısmının Dobruca'da kaldığına kesin olarak ortaya çıkıyor. Ortodoks Patriğin baskısı ile Hristiyan olan Keykavus'un bir oğlu daha sonra Barak adını alıp İslam'a dönüyor. Buradaki Türklerin Hristiyanlaştırma olayı en azından 1350 yılına kadar sürmüş, hatta sonrasında da devam etmiştir. 1991 yılında Sovyetlerin dağılması ve Moldova'nın bağımsız bir devlet olmasının akabinde Moldova Cumhurbaşkanı Mircea Snegur, Gagavuzlara bir dereceye kadar kısmi idari özerklik tanınmasını kabul etti. 1992 yılında Moskova'ya yakın olan ve Kişinev'e yakın olan Gagavuz gruplar arasında da buzlar erimeye başladı. 1991'den sonra Türkiye'nin Moldova'yı tanıması, Cumhurbaşkanı Snegur'un anlayışlı tavrı ve Gagavuzlarla iletişim kurması, Rusya taraftarı olanların da milli bir tutum almaya ve Moldova hükümetine yaklaşmaya sevk etti. 1995 yılında Gagavuzlar ile Moldova hükümeti arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Gagavuzlar oldukça geniş bir dil ve kültür özgürlüğünde bir dereceye kadar idari özerklik de elde etmelerine karşılık Moldova içinde kalmayı kabul etti. Gagavuz yeri olarak da bilinen bu özerk bölgede yaşayan nüfusun %85'e yakını Gagavuz Türk'ü. Moldova Anayasası ve 1998 tarihli Gagavuzya Özel Yasası'na göre Gagavuz yerinin kendi meclisi, bakanlar kurulu ve başkanı bulunuyor. Gagavuzlar bugün Moldova'nın güneybatısı ile Ukrayna'nın batısında Prut Nehri civarında yaşıyor. Önemli bir kısmı özerk statüye sahip oldukları Moldova'da yaşamını sürdürüyor. Buradaki merkezleri 15 bin civarında nüfusa sahip Komrat şehri olmakla beraber 20 kadar köye dağılmış 160 bin Gagavuz olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'da yaşayan Gagavuzlar hakkında ise çok az bilgi mevcut.
Romanya'da da nüfusları 2000 ila 5000 arasında Gagavuz yaşadığı tahmin ediliyor. Gagavuzların tam sayısını tespit etmek güç olmakla beraber eski nüfus sayımlarında Gagavuzlar Bulgar olarak da kaydedilmiş. Gagavuzlar 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar bir arada yaşıyordu. Zira Moldova sınırları Karadeniz'e kadar uzanıyordu. Ancak Stalin Besarabya'nın güneyini Ukrayna'ya verince Gagavuzlar da ikiye bölündü. Öte yandan bugün Bulgaristan'da, Orta Asya ve Kafkaslar'da, hatta ABD'de dahi Gagavuzların yaşadığı biliniyor. Tüm dünyadaki Gagavuz sayısının bugün 300 bin ila 400 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Gagavuzları genel olarak tanıdığımıza göre artık ana meselemize geçebiliriz. Gagavuzya'nın başkanlığını 2015 yılından beri tecrübeli kadın siyasetçi Irina Vlah yapıyordu. Moldova'da 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini sosyalistlerin adayı ve o dönemki Cumhurbaşkanı Igor Dodon kaybederken Eylem ve Dayanışma Partisi Başkanı Maia Sandu kazandı. Sandu sıkı bir Avrupa Birliği taraftarı olduğu için Moldova, Rusya ile AB arasındaki bir denge politikasından vazgeçerek seçimini AB'den yana kullandı. Bu durum ise kendisini Rusya'ya yakın gören Gagavuzya'da pek hoş karşılanmadı. Ancak tecrübeli bir siyasi lider olan Irina Vlah o dönemde Kişinev ile doğrudan çatışmaya girmedi. Ancak geçen yıl Mayıs ayında görev süresi dolan Vlah, önümüzdeki Kasım ayında yapılması planlanan Moldova Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini sinyalini verince ipler de gerildi. Gagavuzların çok sevdiği bir isim olan Irina Vlah, aynı zamanda Moldova Meclisi'ndeki en büyük ikinci parti konumundaki Sosyalist Parti'nin de mensubu. Ancak Vlah'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırpmasına en sert tepki yine kendi partisinden geldi. Zira mevcut durumda Moldova'nın Gagavuz Türk'ü bir cumhurbaşkanına sahip olması onlara göre kabul edilemezdi. Bu nedenle Sosyalist Parti geçen yıl Mayıs ayında yapılan Gagavuzya seçimlerinde Vlah'ı ve onun dönemine hedef aldı. Sosyalistler destekledikleri bağımsız aday Grigori Uzun'un kazanacağına o kadar emindiler ki seçimin hemen ardından Vlah'ın Gagavuz yerindeki tüm izlerini sileceklerini dahi vaat ettiler. Sosyalistlerin desteklediği Uzun ikinci tura kalmayı başarsa da Vlah'ın da desteklediği Gutsul Gagavuzya'nın yeni başkanı seçildi. Gagavuz siyasetçi Gutsul başkanlık seçimine Ilan Shor'un kendi adıyla kurduğu Shor Partisi'nin adayı olarak girdi. İsrail asıllı olan Shor, hakkındaki yolsuzluk ve banka hortumlama iddiaları nedeniyle Moldova'ya giremiyor. Kişinev yönetimi Gagavuzya'daki seçimlerin sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia ederek soruşturma başlattı. Aslında amaçları görünürde Gutsul'u, esasında ise Vlah'ı siyasetten engellemekti. Seçim sonuçları Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmış olsa da Kişinev yönetimi Gutsul'u meşru Gagavuzya Başkanı olarak tanımıyor, merkezden gelen ödenekleri aksatıyor ve Gutsul'un Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmasını da engelliyor. Deyim yerinde ise Gagavuzya'daki siyasi irade Kişinev tarafından yok sayılıyor. Tüm bunlar olurken Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Moldova'nın kendi toprağı olarak kabul ettiği ancak 1990'lı yıllarda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdniester üzerinden Moldova'da sıçrama ihtimali tartışılıyor. Bir süre önce bu bölgedeki yerel yöneticilerden oluşan Halk Konseyi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada Kişinev'in bölgeye olası askeri müdahalesine karşı Rusya'dan yardım talep edildi. Aslında bölgede hali hazırda Rus askerleri de mevcut. Bölge uzmanlarının görüşüne göre Transdniester'in bu talebi Moldova'nın Ukrayna ile beraber bir operasyona girişmesine yönelik ön hamlede olabilir. Ancak bir gerçek var ki Transdniester'in bu talebi Kişinev yönetimini oldukça rahatsız etmişe benziyor. Moldova-Rusya hattında bunlar yaşanırken Gagavuzya'nın yeni başkanı Gutsul, Mart ayı başında Rusya'nın Soçi kentinde devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Gutsul-Putin görüşmesi Kişinev tarafından pek hoş karşılanmazken bundan sonra Kişinev'in Gutsul'la uzlaşmasına da pek ihtimal verilmiyor. Dolayısıyla Komrat ile Kişinev arasındaki kriz de devam edeceğe benziyor. Peki ama Gutsul Putin ile ne görüştü? Gutsul'un Putin ile tam olarak hangi konuda görüştüğü bilinmese de aynı gün Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi de tesadüf olmasa gerek. Sandu, Macron ile görüşmesinin Rusya ve temsilcilerinin Moldova'ya ilave baskı uygulama yönündeki yeni girişimler bağlamında olduğunu söyledi. Öte yandan eski Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un Gutsul'un Rusya ziyareti hakkında yorumu da ilginç.
Dodon, Moldova'nın bölgesel yönetimlere baskı yaptığını, faaliyetlerini engellemeye çalıştığını, bütçe gelirlerini kıstığını belirterek ülke içinde destekleri olmadığı için bu kişilerin Moldova dışında destek aradığını söyledi. Moldova'nın son yıllarda AB ile yakınlaşması ortada. 2022 yılında aday ülke statüsü verilen Moldova ile 2023 yılının Aralık ayında katılım müzakerelerine başlanması kararı verildi. Çifte standartları ile meşhur olan AB, görünen o ki hızlı bir prosedür ile Moldova'yı birliğe katma niyetinde. Moldova'nın kendi içindeki krizler devam ederken AB'ye kısa vadede üye olması bu krizleri daha da derinleştirecek mi merak konusu. Hali hazırda Ukrayna ile savaşta olan Rusya'nın buna nasıl bir tepki vereceği de bilinmiyor. Bu süreçte Transdniester ve benzeri bölgelerin Rusya'dan ne tür taleplerde bulunacağı da merak ediliyor. Olası bir Moldova-Rusya çatışmasında Gagauzya'nın ne yapacağı da tahmin edilemiyor. Yeni başkan Gutsul seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmış ve Ankara'da bir dizi temaslarda bulunmuştu. Gutsul'un bu ziyaret kapsamında Kişinev'le uzlaşmak için Türkiye'den bir arabuluculuk talebinin olup olmadığı da tartışmalı. Ancak gerçek olan bir şey var ki o da Gagauzya'da meydana gelecek derin bir siyasi kriz ya da çatışma ortamının hiç şüphesiz Türkiye'de etkileyeceği. İçeriğimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Bugünkü içeriğimizde Balkanlardan çok az kuzeye Moldova'ya gideceğiz. Zira daha önceki bir içeriğimizde de bahsettiğimiz Gagauz Türkleri ve Gagauzya geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinden sonra başlayan siyasi krizde gündemde.